Bu sefer dünyanın en büyüleyici adasına gidiyorum arkadaşlar. Dünyanın en abartılı güzelliklerine ve volkanik dağlarına sahip Galapagos Adaları. Dev kaplumbağalar, rengarenk iguanalar, denizin altındaki keşfedilmeyi bekleyen dünya ve heybetli volkanlar arasında nefes kesen bir yolculuğa hazır mısınız? Bu videoda doğanın mucizelerine tanık olacaksınız. Galapagos Adası'na giriş çok pahalı. 3 kişi için tam 500 bin lira para verdik. İstanbul'dan kalkan uçağımız önce Ekvador'un başkenti olan Quito'ya iniş yaptı. Orada bindiğimiz uçakta görevliler çantamızı dezenfekte edebilmek için sprey sıktılar. Bunun nedeni ise Galapagos Adaları'nın 1978'de UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmesinden bu yana doğal yaşamı korumak için sıkı kurallara tabi olması. Ve 2 saat süren kısa bir uçak yolculuğunun ardından nihayet o meşhur Galapagos Adaları'na vardım. Onur, senin adın yazıyor. Evet ya, niye benim yazıyor? Oğlum üçümüzü de yazdırsaydın ya. Hola, ¿cómo estás? Abiyi unuttum Onur'la tartışırken. Oğlum la valizi unuttuk. Valizleri unuttuk. Heyecandan kendimizi kaptırdık. Valizimizi evet. verin lan. İlk adımımı attığımda karşımdaki manzara adeta nefesimi kesti. Sadece bir hafta önce Amazon'un derinliklerinde bir kabileyle ilkel bir hayat yaşarken bir anda kendimi bu muhteşem doğanın içinde bulmak inanılmaz bir deneyimdi. Suriye, Pakistan, Ermenistan, Afganistan. Başka neresi var? Unuttuğun ülke Afganistan bu arada. Bütün hepsinin ardından kabileye gittik, kabilede yaşadık. Evet. Gerçekten bu ekip bu üçü çok zor günler geçirdik ama şimdi güzel günlerin zamanıdır ekip. Gracias. Gracias. Susuzum 2 saattir, uçakta da pahalı diye almak istemedim. Burada da indik, su yok hiçbir yerde. Şimdi 1 saat daha yolumuz varmış bir de. İlaç içiyoruz sürekli, alerji ilaçları vesaire kabileden çıktığımız için. Dediler ki günde en az 3 litre su içmeniz lazım. Su yok. içemiyoruz. Su yok. Arabayı durdurduk bir yerde. Su aldık. Bu da 3 dolar arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz su 100 lira. Bura komple pahalı yani. Sadece ilk giriş parası da değil. İçeride de böyle yavaş yavaş. Neyse. Konuşmayayım şimdi. Ağzımı açmayayım şimdi. Show me how you do that trick. The one that makes me scream, she said. Burası çok film gibi. Her şey böyle ne hayal ediliyorsa onu koymuşlar bu adaya. Tam böyle ortam o yani. Bir şehrin tam merkezinde böyle bir şey varsa orası kesin Mis. kaliteli bir yerdir bu arada. Yürüyüşe çıkar çıkmaz karşılaştığımız tabloya bakın arkadaşlar. İnsanların arasında bir fok balığı uyuyor bankta. Şurada kızlar oturuyor falan. Kimse de şaşırmıyor. Bir tek biz bakıyoruz şu an bu hayvana. İnanılır gibi değil hakikaten. Bankta fok uyuyor abi şu an. Şimdi paramızın hakkını alma zamanı. Evet. Arkadaşlar burada şöyle bir olay var. Neden burası pahalı biliyor musunuz? Çünkü buraya tek başınıza gelirseniz hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kesinlikle bir tura katılmanız gerekiyor. Turların da fiyatlarını çok yüksek yapmışlar. O yüzden burası bu kadar pahalı. Çünkü burayı korumaya çalışıyorlar. Sözde. Alıyorlar 5.000'i çünkü. Bukalemun mu bunlar? Kertenkele mi? Ne bunlar? Bir fikrim yok, sadece insanların böyle yanından dümdüz geçmesi, yürümesi. Yürümesi kimse fark etmiyor. Burada kimse bir şey şaşırmıyor. Ben anlamadım. Şaşırmıyor. Bunlar ilginç şeyler değil mi? Şaşırtın da biraz. See amigo. Terliklerden şu an kurtuluyoruz. Şu an kurtuluyorum. Terliklerimizle dalga geçiyorlar Arkadaşlar ya. şöyle bir olay oldu. Biz bütün parayı buraya harcadığımız için en ucuz terliklerden gittik aldık. Onlar da şunlar. Yakışmış ama. Paletler ve şnorkellerimiz verildi. Şimdi dalış yapacakmışız. Burada çok fazla deniz canlısı varmış, sayısız. This, okay, and you are going to jump, okay? But so far under the boat we have baby Galapagos sharks, okay? Right now, sharks, baby Galapagos sharks. Arkadaşlar izninizle ben bir suya dalıyorum artık. Hadi görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.
İnanılmaz. Çok güzel bir şey. Daha önce Türkiye'nin hatta dünyanın birçok yerinde denize girdim, daldım. Survivor'da 3 ay geçirdim en basitinden. Böylesine canlılarla iç içe bir yer görmedim. Şimdi devasa kaplumbağaları görmek için yola çıkıyoruz. Rehberimiz volkanik patlamalardan dolayı adanın büyük bir kısmının çöl iklimine sahip olduğunu ancak sadece bu bölgeye yağmur yağdığını anlattı. Doğa burada bile kendine özgü bir denge kurmuş. İnanılmaz büyük kaplumbağalar. Gerçekten dev. O sesi duydun mu? Çok acayip bir ses çıkarıyor. Korktu ve içeri saklandı resmen. Ama biz onu yine görüyoruz burada. Oradasın işte, biliyoruz. Orada olduğunu görüyoruz. Oradasın. Şöyle yapınca yok olmuyorsun. They don't react much to Noise? hearing noise, Uh-huh. so you Yeah. can talk normally. Ya. But they react to movement. Okay. So when you're moving in front of the tortoise, it might retract into the shell and hide itself. Yeah. Okay. So We if you're don't know that. moving, you move slowly. Alpi Siloğlu Alpi. Arkadaşlar şunun büyüklüğüne bir bakar mısınız? Bu bir kaplumbağa. Bu arada videomuzun bir sponsoru var. Buraya gelmemize destek olan Dankek Magma'ya çok teşekkür ediyorum. Acıkmıştım. Bu görmüş olduğunuz kaplumbağa arkadaşlar tam 486 yaşındaymış ve ismi de Hamit'miş. Duyunca ben de çok şaşırdım çünkü dedemin ismiyle aynı. Ayrıca sadece bu bulunduğumuz bölgedeki kaplumbağa sayısı 2,7 milyonu aşıyormuş arkadaşlar. En son sayımlarda öyle saymışlar. Yok artık. What is the population of these turtles? On this island, about 8,000. He said 2.5 million. Wow, that's too much. Just joke. How long do they live generally? They live about 150 to 170 years. Olsun, yakın söylemişim. Yakınmış. Abartıyoruz canım. Ne kadar yol geldi bu arkadaşlar Dankek Magma. Hayal bile edemezsiniz. İçi hala akışkan. Ben hayatımda bu kadar büyüğünü görmedim. Hola amigo. Oy. Sorry. Galapagos Adaları 1935 yılında İspanyol denizci Fray Thomas de Berlanga tarafından keşfedilmiş. O zamanlar denizciler ve balıkçılar adalarda bulunan dev kaplumbağaları yemek için avlarlarmış. Kaplumbağaların eti uzun süre bozulmadığı için deniz yolculuklarında hayati önemde olan bir besin kaynağıymış. Ne yazık ki bu avlanmalar kaplumbağa nüfusunu ciddi bir şekilde azaltmış ve bazı türler yok olmanın eşiğine gelmiş. Bu da arkadaşlar buradaki kaplumbağaların yediği guava. Nasıl? Wow, çok acayip lan. Garip değil mi? Yediğim hiçbir şeye benzemiyor. Aynen. Belki dedim karpuz gibi bir tadı vardır. Karpuzla şeftali arasında kalmış Karpuzlu bir şey. şeftalinin birleşmesi. Senin bu Birleşmesi. tespitlerin çok iyi ya. Tespit konusunda bana gel. Bir gün başın sıkışırsa. Korkuttum. Lava tünellerindeyiz. Şöyle bir girişi var. Bakalım nasıl bir yermiş. Bu arada şöyle bir şey söylemek istiyorum size. Dünyanın en garip yerlerini birlikte keşfediyoruz. Ve bana abone olduğunuz için teşekkür etmek istedim. Sürekli benim yanımdasınız. O yüzden iyi ki varsınız demek istedim. Şimdi lava tüneline girelim bakalım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz her şey lavdan oluşuyor. Yani magma diyebiliriz. Birdenbire deniz suyunun buraya gelmesiyle birlikte bu şekilde boşluklar oluşmuş. Sonrasında da böyle tünele dönüşmüş. Çok garip kokuyor. Burak gel. Oğlum baksana şurada ne yazıyor lan? İnanmıyorum.
Şimdi önümüzde 3 günümüz daha var. Bugün sizce nasıldı beyler? Ne düşünüyorsunuz? Mükemmeldi, mükemmeldi. Bugün hayatımda güzeldi. yaşadığım en güzel günlerden biriydi. Gerçekten çok farklı şeyler gördük bugün hep birlikte. Ama önümüzdeki 3 günün de programı oldukça güzel. O yüzden Evet. çok heyecanlıyım. İnanılmazdı. Ya şu ekip arkadaşlar gerçekten bir tatile ihtiyacımız vardı. Vardı. Yani çok farklı yerlere gittik biliyorsunuz yani. Gerçekten çok yorulmuştuk. O yüzden iyi geldi. Bir de Kuzey Kore gibi bir yere gideceksek öncesinde bir tatil yapmak da mantıklı oluyor sanki. Spoiler mı yoksa? Arkadaşlar şu an saat 6, bizi 5.30 gibi uyandırdılar ve çok güzel bir adaya götürüyoruz sizi dediler. Volkanik dağ görecekmişiz arkadaşlar. Bütün o yanar dağları, buranın aslında oluşumunu göreceğiz. Epey bir sıra var. Şimdi deniz taksiye bineceğiz, oradan bir bota bineceğiz. 2 saat yolumuz olacakmış. Özel giriş kartlarıyla giriliyormuş oraya. Tekrar valizimizi falan arayacaklar. Burada her yer inanılmaz korunuyor. Galapagos'taki seyahatlerinizde sık sık aramalarla karşılaşmanız kaçınılmaz. Her an korunması gereken bu eşsiz doğa katı kontrollerle korunuyor. Dolmuş mantığa geldi. Bir öğrenci vardı. Teker teker her biri geliyordu, şimdi bak elden ele uzatıyorlar artık. Buraya oturmamak lazım. Bunu hep yapıyorum ya. Şu minibüslerde, deniz taksilerinde kaptanın yanına oturmayacaksın. Bizi Isabella Adası'na götürecek büyük tekneler kıyıya yaklaşamayınca deniz taksiyle adaya geçiş yaptık. Bir hava vurdu arkadaşlar. 2 saat sürdü o şey. Bir rüzgar yemişim. Anlatamam. Ya şu doğanın güzelliğine bak bu arada. Nasıl bir yere geldik lan? Görelim şu magmayı. Arkadaşlar benim şansım ne zaman gülecek bilmiyorum. Şimdi 1 saattir yoldayız. Gelmek üzereyiz gideceğimiz yere. Her yer sis. Hemen bir Nuri Bilge Ceylan filmi. Alp'i görüyor musun? Oha. Dumanın çıktığı yeri görüyor musun? İnanılmaz. Arkadaşlar yanardağın, volkanın patlama noktası tam olarak burası. Şimdi biz de oraya doğru gidiyoruz. Zaten gördüğünüz üzere her yer simsiyah. Bu arada aktif bir volkan burası. Yani aslında bu ne demek? Her an patlayabilir de demek yani. İnşallah biz buradayken patlamaz. Sierra Negra, Galapagos'un en büyük volkanlarından bir tanesi. Isabella Adası'nda yer alan bu devasa volkan en son 2018 yılında büyük bir patlama gerçekleştirmiş. O patlama adaların ne kadar dinamik ve canlı bir doğaya sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş. Buradaki rehberimiz gerçekten inanılmaz hazırlıklı çıktı. Biraz Biz mal de- gibi geldik, biz direkt Ben geldik. tişörtle geldim ya. Ay, hakikaten. Burada artık ne yazık ki muz gibi meyvelerin yetişmesi mümkün değilmiş. Sadece endemik bitkiler burada yetişebiliyor. Zaten karşı taraf gördüğünüz üzere simsiyah. Orada hiçbir şeyin yetişmesi mümkün değil. Buralar yine kendini kurtarmış bölge. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz şey sülfür. Yani birazdan şu duman çıkan yerde çokça göreceğiz. Oradan muhtemelen patladı ve buraya kadar ulaştı bir tanesi. Şu an elimde görmüş olduğunuz saf sülfür. Buradaki yanardağ tek bir yerden patlamıyor arkadaşlar. Magma yukarı çıkacağı zaman direkt olarak bütün böyle alana yayılıyormuş. Direkt yerden, ufak ufak her yerden çıkıyormuş. Bu dağın üzerinde yürürken taşların üzerindeki renkleri gördünüz mü? Doğa burada bile sanatını sergiliyor. Ve dumana o kadar yaklaştık ki şu an burası felaket kokuyor. Aynı zamanda yerler bile sararmaya başladı. Bunlar hep sülfürlerden dolayı oluyor. Şu anda yanardağın en tepesine geldik. Gördüğünüz gibi hala dumanlar burada çıkıyor. Şu anda aktif bir yanardağın en fazla bu kadar yakınına yaklaşılabiliyor ve biz de en yakınındayız. Şu görmüş olduğunuz sarı şeyler sülfür arkadaşlar ve burada her yer böyle sararmış durumda. Bakın görmüş olduğunuz üzere her yer bu sarı taşlarla kaplı. Magmaya bu kadar yakında dankek magmayı yiyen bence dünyada olmamıştır bu arada. Bu arada arkadaşlar bu görmüş olduğunuz sarı maddeleri yeteri kadar kaynattıktan sonra karamelize oluyorlar ve o karamelize olan şey de
bildiğiniz karamel oluyor. Şu görmüş olduğunuz siyah yerlerin hepsi yaklaşık 3 saat öncesine kadar lavdı ama biz burada rahat çekim yapabilelim diye sağ olsun Galapagos yetkilileri bizim için buraları söndürdü. Hatta işte burayı söndüremediler henüz. Ben de dedim ki dert değil, tamam biz burada çekim yapabiliriz falan dedim. Sağ olsunlar helikopterle hemen gittiler. 28 milyon abone olmamıza çok az kaldı. Abone olmayı unutmayın. Yok artık. Sierra Negra yanardağına yaptığım bu ziyaret unutulmaz bir deneyimdi. Adanın volkanik doğası beni etkileyici manzaralarla karşıladı. Yanardağın kırık kenarlarında yürürken yer altından gelen sıcak buharı hissetmek çok farklı bir deneyimdi. Arkadaşlar şimdi yine bir dalışa gidiyoruz ama bu sefer gittiğimiz yerde penguenleri görme şansımız varmış. Şu iskeledeki suyun güzelliğine bakın. Şurada fok balıkları yüzüyor, bize oyunlar yapıyor falan. Bir diğer güzel şey de bir kere buraya girerken para verdik. Evet, ciddi bir para verdik ama onun dışında hiçbir şeye para harcamıyor gibi bir şeyiz burada. Bizi oradan oraya alıyorlar, oraya götürüyorlar. İşte dalış kıyafeti veriyorlar, paletlerimizi veriyorlar. Her şeyimiz dahil yani bu verdiğimiz şeyin içinde. O yüzden o keyifli. Vallahi tekne buramıza kadar geldi. Artık yeter, bıktık tekneden. Vallahi her yerimiz güneş yanıyor. Şimdi bir bottan başka bir bota götürüyorlar bizi. Garip bir yerde yürüyecekmişiz. Yürüyüş yapacağız dedikleri yer şurası. Bize diyor ki bir de garibim hani zor yerde yürüyeceğiz falan. Lan biz Amazon ormanının içinde koşarak video çekmiş insanlarız. Biz maymunun peşinde falan filan. Diyor ki burası bizi zorlayacak. Allah Allah. Bu söylediğim şey siyah beyaz birazdan gelecek sanırım. Aslında arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kayaların hepsi lavların suyla temas etmesiyle donup oluşan cisimler. Aslında bunlar lav yani. Bu kayalar bildiğiniz magmaymış yani önceden. Daha sonrasında bir kimyasal bir reaksiyondan dolayı böyle donmuşlar. Şimdi bir lav tünelinin içinden geçecekmişiz. Wow. Wow. Yes, a beautiful area. Oha. Şu anda bir lav tünelinin içindeyiz arkadaşlar. Burası kimyasal tepkimeler sonucunda böyle bir tünel oluşmuş. Bunların hepsi magma yani. Gördüğümüz şeyler. Selamünaleyküm. Keyifler iyi inşallah. Bulmuşsunuz gölgeyi arada. Sen güneşleniyorsun. Vallahi çekti gitti. Öylece gitti. Burası benim hayatımda yürüyüş yapacağım en güzel yer olacak. Yani şundan yaklaşık bir hafta önce nerede koştuğumuzu bir hatırlatayım. Koş koş koş. Burada. Nerede? Bu ne kadar güzel bir şey. Arkadaşlar ayaklarına bakın. İnanılmaz güzel bir şey bu. Görmek çok acayip bir şey ya. Şu da burada takılıyor. Chill. Aha, olaylar var. Tartışma dönüyor. Bugün yumurtaları sen koru, benim işim var dedi. Alper Rende YouTube kanalına içerik çıkartıyoruz. Aha, yumurta. Buradaki hayvanlar o kadar rahat ki böyle bir insan geldi şuraya kaçayım, buraya kaçayım. Ha, dibindeyiz. Şunun tatlılığına bakın ya. Öyle bakıyor. Şimdi de başka bir yere. Nasıl olduk? Süpermen olduk mu şu anda? Dalmaya hazırız. Onur! Kaplumbağaya çarptın. Çarptım. Görmedim. O da panik oldu. Çünkü ne kadarın dokunmasak o kadar iyi. Tabii. Ama görmedim yani. Direkt altımdaymış. Let's go. Let's go. Şimdi ise köpek balıklarını görmek için kayalıkların arasından geçiyoruz. Her yerimiz çizildi ama bu anı kaçıramazdık. Biraz korksak da yanlarına gitmek için cesaretimizi topladık. Kayalıklardan geçip köpek balıklarına yaklaştığımızda tüm bu zorlukların neden buna değdiğini anladık. O an yaşamın ve doğanın saf gücüne şahit oldum. Vay
onu gördüm. Neydi öyle ya? İnanılmaz da büyükler, öyle küçük de değiller ve duruyorlar altımızda. Bunların insan yediğine inanamıyorum. Yani burada Allah'tan toklar ve bütün yiyecekler onların. O dolayısıyla bize bulaşmalarına ihtiyaçları yok. Ama çok korktum yani, ne yalan söyleyeyim. Gerçekten korktum yani. Çünkü hani sürekli biz bunları insan yerken, parçalarken, bacağını koparırken falan görüyoruz. Üstlerinden böyle süzüldük geçtik. Buraya belki 500 bin lira ödemiş olabiliriz ama bugün gerçekten yaşadıklarımı hayatım boyunca unutmayacağım. Kaplumbağaların yanından, köpek balıklarının yanından o kadar yakın yüzmek gerçekten insanı çok güzel hissettiriyor. Burada çok az insan var ve gerçek bir kafa dinleme tatili oluyor bizim için. O yüzden çok keyifliyim. Ve teknede birisiyle karşılaştık arkadaşlar. Sasha da Dankek Magma'yı denemek istedi. Düşüncelerini soracağız. Yeah, you can taste it. I went to Sierra Negra and the craters are full of chocolate magma. Yok artık. Yeah, I saw that. Ev arkadaşı Türkmüş. And Yasmin Welch. Buradan da onlara selam söylüyor herhalde. Kendisine teşekkür ediyoruz. Thank you. Thank you. Ve şimdi akşam bir dışarı çıkalım bakalım, burada bu kadar turist var, bu kadar zengin var. Bunlar ne yapıyorlar? Nerelere gidiyorlar? Nerelere gidiyorlar? Nerede geziyorlar? Etraf nasıl? Biraz onu gezelim istedik. Hiçbir yerde öyle bir kalabalık bir şey görmüyorsunuz. Kalabalık, bence bir yer bulalım. Bakalım, Onur istiyor ki illaki bir gece hayatı, dansı edilsin, bir şeyler olsun. gece salsası olmasın bu. Tabii yani Onur'un bunu kovalıyor. Yani dansı. Bakalım biz de görelim. Madem Onur istiyor. Evet, şehir merkezi tam olarak böyle bir yer arkadaşlar. Şu yani... Hello. Hello. İnsanlar da böyle tatlı gördüğünüz üzere. Ben bazen bazı yerlerde kamerayı açmaya korkuyorum. Bazen de böyle kamerayı gören el sallıyor işte. Dünyanın her tarafında insan farklı çalışıyor. Burada zumba yapıyorlar insanlar çünkü çok mutlular. Bir yerde zumba yapılıyorsa tamam, orası artık kafasında bir şeyleri bitirmiştir ve kendisini artık sadece pozitif şeylere yöneltmiştir. Böyle tatilleri tabii ki seviyorum da benim tenim kaldırmıyor gördüğünüz üzere. Çok kötü oluyorum ya. Böyle pancar gibi dolaşıyorum yani. Ama şunun için çok şanslıyım. Köpek balığı terliğim yoktu yani. İkisiyle de nasıl dalga geçtiler arkadaşlar, Onur'la Burak'la. Bugün botta şey dediler. Siz şu tehlikeli köpek balıklarını kenara kaldırın da bir geçebilelim falan diye. Terlikleriyle dalga geçtiler ve laf soktular üstüne. Laf soktular. Evet, şimdi böyle bir sokak gördük. Bir şeyler yiyeceğiz. Bakalım neler var. Şu an burası benim için cennet. Ya tam Onurluk yemekler Tam bu benlik arada. yemek. Çok benlik olmadığını siz de biliyorsunuz arkadaşlar. Bir Mardinli olarak damak tadım onlara müsait değil. Thank you bro. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, chicos. Yeah. ¿Qué país? İnsanlar gerçekten tatlılığından ölecek daha fazla, yani tatlı olamazlar artık. Şunlardan veriyor bakalım. Beğenecek miyiz? Yani bu arada öyle yoldan geçerken rastgele bir yere oturduk ki bence nispeten ucuz bir yerdeyiz. Aynen. Biz yine de bir tavuk da ben istiyorum. Bir böyle tavuk. Chicken? Ha, gracias. Kuru fasulye var. Oğlum, bildiğin kuru fasulye bu. Bean dediğimiz ben bu black bean ondan yenilecek getirecek. zannettim. Ben Yani ondan Meksika geliyorum. usulü falan. Ana, Galapagos Adası'nda kuru fasulye pilav bulduk lan. Dur bir bakayım tadı nasılmış bizim oradakilere göre. Pilavından da alayım hadi şöyle. Kuru fasulye pilav. Bildiğin güzel kuru fasulye ya bu. Oğlum ben şu Allah an Allah. bununla burada aşk yaşıyorum, haberin. Sen onunla aşk yaşıyorsun da ben yine kuru fasulye pilav yiyorum. Hiçbir şey değişemedi hayatımda benim. O ne olacak? Muz cipsi. Bizim patates cipsi diye yediğimiz şey bunun bir tık daha öncesiydi. Alp'i şuradan ucundan bir tane. Neresini? Burası yeniyor mu? Orası yemiyor. Tam tersi, oradan tut. Şuradan burayı yiyeceğiz. Aynen öyle. Alperen de Yapıştır. ıstakosta diyor. Yapıştır bronz. Çok iyi değil mi? Çok iyi. Çok iyi. Ben daha önceki denemelerimde sevmemiştim. İlk defa burada ıstakozu sevdim, öyle söyleyeyim. Normalde pek sevmiyordum. Yemek çok başarılı çıktı. Gerçekten iyiydi yani. Bu arada 64 dolar tuttu arkadaşlar, merak edenler için. 2000 lira. 2000 lira yapıyor. Tartıyı nasıl yapabiliriz? Kilo. Kilo. Kilogram.
Tartı nasıl anlatılır lan Tartı nasıl İspanyolca'da? Kilo. Bakmayalım ya, translate'e bakmayalım abi. Şu kilo. Çıktık kilo. Aa kilo almışım. Şaşırdım. Yok mu? You don't have kilo ya. Tartı ya. Çıktım. Çıktım bak. Çıktım. Tartıldım. Tartıda gördüm kiloyu. Şaşırdım. Aa dedim kilo almışım. Yok mu sizde? Peso. Peso. İspanyolca mı? Balanza. Balansa. Balansa. No, balansa. No, you don't have. Eczane değil mi oğlum burası? Balansa nasıl olur? Buralarda eczanede arkadaşlar olmuyormuş peso. Yani tartı. Gracias amigo. Donde es balansa? Tartı. Okey. Söylediği şeyi gördün mü? Balansa ya. Aa, inanılmaz. Hiç eczane gibi duruyor mu oğlum burası? Burası eczane lan. Hiç eczaneye benzemiyor. Balansa. Balansa. Hospital. Ha, hospital diyor. Hastaneye mi diyorsunuz? Hastaneye gidelim. Tartılacağız, Acilden merak gelelim. ettiniz diye. Acilden 5 gidelim. gün sonra Türkiye'deyiz. Hayır ya, burada çözelim ya bence. Ben çok merak ediyorum. Brother. Yeah, of course, why not? See you. Açık bir hastane bulduk. Yani bu yola gerçekten baş koyduk. Şimdi acile geldik bunun için. İnanamıyorum. Buradaki saatlerimizi böyle bir konuya tutunduk da harcıyoruz ya. Bakalım. çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Ama ayakkabı bilmem ne 1 kilo, 2 kilo düş. Bir de Ekvator'dayız. Oradan da 1 kilo düş. Düş aynen. Vallahi bulduk. Hadi Hadi bakalım, bulduk ya. Abi çıkartırım. Ayakkabıyı da çıkartırım. Ya, full görelim, sonuçlamış görelim. 86'ydım. Bakalım kaç oldum. Deminden şimdiye geldim. Yine 86'yım. 20 gün boyunca maymun avladık, domuz avladık, aç kaldık saatlerce, susuz kaldık. Yapmadığımız şey kalmadı. Günlük 20.000 adımlar, 30.000 adımlar atıldı. Ben nasıl kilo vermiyorum ya? Şu an size bu videoda bunu gösterdiğim için çok özür dilerim. Yani dünyanın en büyüleyici adası başlığına tıklayıp şu an bunları görüyor olmanız. Gerçekten. 89 kiloydum. Evet, Şu an çok kilo verdim diyordu. Bakalım Çünkü en az benim pantolonumun belli bir anda en şey az olmuyor. 85 oldum falan diyordu. Bakalım. Vermiş adam. Oğlum 84 diyor lan. Adam vermiş kilo. Oğlum sen 84 diyor lan. 5 kilo vermişsin. Ben verdim oğlum. Ben 5 kilo. kabilede benim Burki pantolonum geç senin kaçtı? Benim 77, 76. Burki bakalım sen kaç kilo almışsın? Ben ne yaptım? Kaç? Ben 1 kilo almışım. 1 kilo almış mısın Burki? İşte arkadaşlar bu hayatta iki tip insan vardır. Kimisi kilo verir, kimisi kilo alır. Biz böyleyiz yani. Alan tayfa var burada beni anlayanlar. Ne yapacağız biz? Biz niye veremiyoruz? Aç kaldık lan. Nasıl kilo aldınız oğlum? Oğlum- Aç kaldık lan. Oğlum biz Aç kaldık. yani bizim çok büyük kilo vermiş olmamız lazımdı. Neyse bu yaz Allah'tan zayıf gireceğiz. Kabileye falan gideceğiz aç kalacağız diye. Hakikaten bunun için acile geldik ya. Ve burası bomboş. Burada kimse hasta da olmuyor. Ama öyle yaşıyorlar işte. Ve arkadaşlar artık dönüyoruz. Şu anda havalimanındayız. Şurası bizim check-in yapacağımız yer. Burada kapının önünde böyle arkadaşlar yatıyor. Yani havalimanında bile bu görüntü hala devam ediyor. Gerçekten rüya bir tatil yaşadık. Ama toplamda 500 bin lira vermeye sizce değer miydi? Esas soru bu. Bu tatil benim yaptığım en iyi tatildi. Şu zamana kadarki en iyi tatilimdi. Güzel. Sence bu kim? Farklı bir deneyim. Avrupa ile kıyasladığın zaman yani çok lokal bir yer, çok keyifli yani. Burada olan anlayabileceği bir şey bu. Yani ben de öyle düşünüyorum açıkçası. 500 bin lira çok fazla 3 kişi için. Yine de bence değdi. Çünkü gerçekten çok güzel şeyler gördük. Son olarak Dankek Magma'ya teşekkür ederim arkadaşlar. Bize sponsor oldukları için, destek oldukları için. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Seviliyorsunuz.